Gözümüzün önünde bir kuş diriltseler hayatınızın en garip olayını yaşamış olursunuz. Doğru mu? Bir anda böyle gidiyoruz. Kuş ölmüş ya, nefes almıyor bak. Arada yarım saat geçiyor, kuş tekrar ayağa kalkıyor. Biz bunu az önce gördük. Nefes almıyordu bu. Hayatınızın en garip olayı olur. Peki cansız bir yumurtadan canlı bir kuşun çıkması daha mı az şaşırtıcı? Şu bardağın devrilmesi mi? Bir anda şurada bir yeni bardak çıkması mı? Peki cansız bir kuşun düşmüş, tekrar ayağa kalkıp dikelip hayat sahibi olması mı daha şaşırtıcı? Yoksa sıfırdan bir damladan yani. Cansız bir yumurtadan. Biraz erken kırsaydım tavada yiyecektim onu. Düşünebiliyor musun böyle beyazı sarısı? Biraz bekletiyorsun onu. Birden içinden canlı civciv canlı kuş çıkıyor. Bir damladan 155 tonluk balina çıkıyor bak. Hangisi daha çok şaşırtıcı? Hayat vermenin inceliklerini görüyor musun? Bir damlacıktan 2 metre 3 santim adam çıkıyor. Hangisi daha çok şaşırtıcı? Şimdi bu hayat verme delilinin neden perdesiz olduğunu görüyor musun? Maddi hiçbir sebeple açıklayamıyorsun. Bak şöyle bir balon verseler, bunu o balina ebatında şişir deseler onu şişiremezsin. Şöyle gözle görünmeyecek minnacık, mikroskobik bir damladan 155 ton balina çıkıyor bak. O sebebin o sonucu doğuramayacağını göstermek için oluyor. Demek ki yapan başkası. İşte bunu göstermek için sebeple sonuç birbirine bu kadar uzaklar. Hayat verme nasıl bir olay? Perdesiz bir olay. Bir tarif yapalım mı? 5 tane malzeme yazacağım. Alt alta toplayacağız. Bakalım bu malzemeden ne çıkacak? 1 litre su, 160 gram yağ, 110 gram protein, 15 gram şeker, 10 gram tuz. Bu malzemelerle beyin yapılıyor. Hadi yapsana. Bu malzemeleri birleştiriyorsun ama o senin kullandığın beyin olmuyor. Neden? Canlılık yok, canlılık. Yani malzemenin ve maddenin içinde olmayan bir özellik var burada. Kullandığın beyin içerisinde. Bütün malzemeleri bilmene rağmen ortaya koyduğunda yapamayacağın bir şey, öyle değil mi? Tamam yap hadi o zaman. Neden yapılmıyor? Sırrı yok. Nedir onun sırrı? Hayatı, yani canlılığı yok, canlılığı. Bir beyin 100 milyar sinir hücresini ihtiva eder. Şu hareketlerin kompleksliği o sinir hücre iletiminin neticesi oluyor. Bir beyinde 100 milyar sinir hücresi var. Her bir sinir hücresi, bak 100 milyarın her biri 1000 ile 10.000 arası başka sinir hücresiyle bilgi alışverişi yapıyor. Hadi buyurun bakalım. Resmini çizemeyiz. Şu rakamları aklımızda tutamayız ama yapılıyor bak. Senin az önce malzemelerini bildiğin beyin daha neler yapıyormuş görebildin mi? Hayat verilmesi neticesinde yapılıyor. İşte hayat bu kadar sırlı bir şey mi? Evet. Şu an şu elimi şöyle yaparken şu bardağı da aynı anda içmem. Gözümle de şu tablete bakmamın acaba sebebi ne? Sebebi o sinir hücreleri. Ama neticesi bu. O sebepler bu neticeyi doğurabilir mi? Bir konuşalım bakalım. Hayatın nasıl ortaya basitçe çıktığı gözüküyor değil mi? Hayatın bir insanda en belirleyici diğer özelliği, hayat varsa ruh da vardır. Peki ruh nasıl geldi sorusuna verilecek bir cevap var mı? Bu da yok. Bir insan bedeni değişirken ruhun değişmediğini nasıl anlar? Şimdi bir insanın vücudundaki hücreler kaç ayda bir yenileniyor? 6 ayda bir. Yani yılda 2 tane Mehmet değiştiriyor şu beden. Ve bu değişiklik yapılırken fark etmiyoruz bile. Eve koltuk alıp koltuğu değiştirmeye gelseler fark ederiz. Yılda 2 tane Mehmet değişiyor ve bunu fark etmiyoruz. Şimdi ben şurada bir suç işlesem, birisine kastetsem, gitsek mahkemede hakim de bana 6 yıl 10 ay suçlu bulundun dese. Benim normal şartlarda 6 ay sonra bedenimdeki bütün hücreler değişiyorsa suç vereceği kişi artık ben değilim demektir. Bak çocukluktan başlayıp fotoğrafları 6 ayda bir yan yana koyalım böyle. Hiçbirinin beden elbisesi bir ötekine benzemiyor. Madem 6 ayda bir tamamen kendimi değiştiriyorum, o zaman değişmeyen ne var ki bana aynı suçu verebiliyorlar? Demek değişmeyen bir ruh olmak zorunda. Şimdi bu mantıkla bakarsan bir insan en çok kimi sever? Anasını sever değil mi böyle? Hayatı ve ruhu hesaba katmazsan 6 ay sonra o anne senin annen değil demektir. Bu çıkmazı çözebilmenin imkanı yok. Bardağın içinde bir tantuni olsa kokusu gelir mi sana? Gelir. Gözü görmeyene gelir. Hüseyin'in kulağının bir kısmı duymuyor. Hüseyin'e de bu koku gelir mi? Gelir. Masaya gelir mi? Gelmez. Duvara gelir mi koku? Canı çeker mi tantuni? Gelmez. Şimdi o zaman maddenin tabiatında koklama yok. Koklama olsa bunun da canı çeker. Bu da kokuyu alır. Görme var mı maddenin tabiatında? Masa sizi görebiliyor mu? Yok. Duyma var mı? Şu kapıya, duvara sabaha kadar en ağır sözleri söylesem dönüp de bana ya Mehmet abi sen de biraz ağır konuşmuyor musun? Demez. Niye? Maddenin tabiatında görme yok, işitme yok, konuşma yok, koklama yok. İyi de benim tamamım madde. Madem maddenin tabiatında az önce saydığım vasıflar yoksa bu vasıflara sahip demek ki ruh vardır. Görme, koklama, konuşma, muhabbet etme, sevme, kalp kırıklığı yaşama. Bunlar maddenin özelliği değil. Neyin özelliği? Ruhun, yani hayatın özelliği. Bizim görme, koklama, konuşma, hamiyetli, gayretli, ihlaslı, sadık, vefalı, sevecen, hoşgörülü bu konuştuğumuz özellikler adamın özelliği, maddenin özelliği mi?
Hayır, ruhun özelliği, hayatın özelliği. Devam ediyorum. Bir insanın beyni açılsa ve şu parmağa ileti gönderen sinire bir elektrik verirse, parmak şu hareketi yapabilir mi? Yapabilir. Şöyle düğme ilikleme gibi kompleks bir hareketi parmak yapabilir mi? Ölü bir adamda. Az önce bu adam 1 dakika önce canlıydı ve ceketini ilikliyordu. 1 dakika sonra bu adam yere yığıldı ve ben bu adama elektrik sinyali gönderdim. 1 dakika önce bu adama o gömleği ilikleten özellik neydi? Demek ki maddenin kendisinde olmayan ama o adamın hayat sahibi olduğunda ruhunda olan kompleks bir özellik. İşte hayat olmadığında basit, adi şu hareketi o adama zor yaptırabilirken hayat olduğunda kompleks hareketleri, hatta o kompleks hareketleri yaparken konuşmayı, gülmeyi, koklamayı bile yaptıran bedenin ve maddenin değil, ruhun ve hayatın özellikleridir. Bir adam öldüğü anda 1 gram o adamın ağırlığından bir şey değişmiyor. O adamın o maddesini, atomunu harfi harfine şu köşeye toplasak tamam aynı. Böbreğinin maddesi aynı, dalağının aynı, gözünün aynı, kaşının aynı, kulağının aynı. İyi de 1 dakika önce o adam gülüyordu, ağlıyordu, kahkaha atıyordu, sana hitap edip konuşuyordu. 1 dakika sonra bu adamda bu özellikler ne çıktı da değişti? Ruh çıktı, hayat çıktı. Hayat demek ki bu kadar elzem bir şey. Bir adamın vücudundaki bütün atomları yine köşeye toplayalım. Dalağını, pankreasını, ciğerini, böbreğini, saçını atomuna toplayalım. Şimdi soruyorum. Atomlar burada mı? Birikti mi? Masa üstünde mi? Evet. Hırs nerede? Sevgi nerede? Muhabbet nerede? Peki ya kalp kırıklığı nerede? Bu adam ergenken ağlamıştı değil mi? Kalbi kırılmıştı bu adamın ya. Bu adam ihtiyarlayınca gözyaşı dökmüştü. Nerede yani? O hırs, muhabbet, sevgi, hamiyet, ihlas, şefkat, sadakat. Nerede bunlar? Bunlar maddede olmayan özellikse demek maddenin haricinde bizler bir şey taşıyoruz. Yani ruhu ve hayatı taşıyoruz demektir. Bismihi Subhanehu. 30. lema 5. nükte 2. remiz. Remiz ne demek remiz? Sırlı, ince, perdeli işaret demek. Şimdi bugün arabayla giderken Fatih Ünal dedi ki senin çocuk arabanın arkasına hiç kustu mu dedi. Ne demek istedi sizce? O kadar böyle sert kullanıyorsun ki kusmamanın imkanı yok. İşte bu söylem remizdir. Bu remizleri görmek lazım. Çünkü herkes incelikten kırılır, insan kalınlıktan. Üstad neden remiz diyor bu girişe? İnce işaretler var. Arif olan anlayacak biraz. Birisi dese ki ya sizin evinizin önü, kapınızın önünde kül dolu dese ne demek bu? Ocağınız çok pişiyor. Geleniniz gideriniz çok. Her gün ciğer yapıyorsunuz. Doğru mu? Her gün mangal yapıyorsunuz. İşte orada evinizin önü kül dolu remiz oluyor. Çok fazla mana ihtiva ediyor içerisinde. Bu derste de böyle ince remizler verilecek bize. Biz bu remizlerden basiret ve feraset ile anlamaya gayret edeceğiz. Geçen hafta şöyle bir şey konuşmuştuk. Kainatın gayesi insan. Peki insanın gayesi ne demiştik? Hatta kainatın devamına insan gayesine hizmet ederse fetva verir demiştik. Evet. Şu ince meseleyi anlamamız lazım. Dünyada ve dünyanın işleyişine baktığımızda gördüğümüz manzara şudur. İnsanın gayesi daha fazla yemek, daha fazla içmek, daha fazla tüketmek, daha fazla gezmek. Doğru mu? Böyle gözüküyor. Gereğinden fazla üretilen şeyleri gereğinden fazla tüketmek için gereğinden fazla çalıştığımız bir döngüye girdik. İşte dünyanın gayesi böyle gözüküyor insanda. Şimdi şöyle bir şey soralım. İnsanın gayesi sadece yemek yemek olsa diyelim. Gözümüz, kulağımız bize fazla gelmez mi acaba? Adamın bir tanesi bir ziyafete katılmış. Ziyafette de şöyle ortaya bir tane tepsi. Tepsinin altında pilav var. Üstüne de bir tane tavuk koymuşlar. Tabii ziyafete katılan adam ama yani gözleri görmüyor. Böyle o tepsinin etrafında 10 kişi oturmuş. Yanındakiler de ona hürmet etmiş. İlk o yemek yesin diye. Adam şöyle elini uzatmış, bakmış bütün bir tane tavuk. Tavuğu almış, yemiş. Diğerlerine de pilav kalmış. Ertesi gün adam demiş ki ya demiş bir eve gittik. Ev sahibi o kadar böyle cömertti ki adam başı bir pilav bir tavuk verdi demiş. Halbuki tavuğu yedikten sonra diğerleri yiyemez. İnce bir remiz. Şimdi bir insanın fazla yemek yiyebilmesi için gözlerine de ihtiyacı yok. Bazen gözü olmayan diğerlerinden daha fazla yemek yiyebiliyor. Demek ki bizim kaşımızın, gözümüzün, kulağımızın, elimizin, ayağımızın olmasının gayesi yemek, içmek, uyumak, şehvet ve dünyaya kullanmaktan çok daha öte bir gayesi olması lazım. İnsanın gayesi ona verilen hayatın gayesi demektir bu noktada. Başlayalım. İsmi Hayy'ın bir cilve-i azamı ve ismi Muhyi'nin bir tecelli-i eltafı olan bu hayatın 1. remizdeki fihristesi zikredilen bütün mertebeleri ve vasıfları ve vazifeleri beyan etmek, o vasıflar adedince risaleler yazmak lazım geldiğinden Risale-i Nur'un eczalarında o vasıfların, o mertebelerin, o vazifelerin
bir kısmı izah edildiğinden kısmen tafsilatı Risale-i Nur'a havale edip burada birkaç tanesine muhtasaran işaret edeceğiz. Yaptığımız derslere göre bizim sahip olduğumuz en kıymetli şeylerden bir tanesi hayat. Bir de diğer esmaların da İsmail'in etrafında koğuşlandığını hesaplarsak, yani temerküz eden İsmail oluyor. Diğerleri de onun etrafında ona uyuyor. İsmi azam olmasını da hesaba katarsak İsmail'in önemi gitgide artıyor. Peki hayat o zaman bizim elimize geçen en kıymetli şey. Madem bu kadar kıymetli, çok basit bir sebepten nasıl elimizden gidebiliyor? Bir kurşunla mesela, bir araba çarpmasıyla, bir kalbin tıkanmasıyla. Mesela bugün Allah rahmet eylesin inşallah bir türkücü öldü değil mi? Gencecik. Yanılmıyorsam kanserden vefat etmiş. O kadar kıymetli madem hayat, neden bu kadar basit bir sebeple elimizden gidiyor? Evet, buyurun. Ahiret aslında hayatın daha büyük bir kısmı. Bu dünya hayatının o faniliğine dikkat çekip ahiretteki hayatın daha büyük, daha böyle baki olduğuna dikkat çekmek için mi dünyadaki hayat basit? Kesinlikle. Hayatın bu kadar kıymetli oluşunun sebebi bu dünyanın pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösterip prestij etmememizi sağlamak ve esas ahiret yurduna mücadele etmemizi sağlamak. İşte hayatın 29 hassalarından 23 hassasında şöyle denilmiştir ki: Bu cümle herhalde bu dersin bence en lezzetli cümlelerinden biri olabilir. Buyurun beyler. hayatın iki yüzü de şeffaf, kirsiz olduğundan esbab-ı zahiriye, ondaki tasarrufat-ı kudreti Rabbaniye'ye perde edilmemiştir. Ne demek istedi? Hayatın iki yüzü de şeffaf ve kirsiz olduğundan sebepler hayatta perde olarak kullanılmamıştır. Mülk ciheti görünen cihet demektir. Melekut ciheti görünmeyen gaybi cihet demektir. Mesela Mehmet'in eti, bedeni, kaşı, gözü nedir? Mülk ciheti. Mal mülk olarak kodlayın, olur mu? Mal mülk ne? Gözüken değil mi? Peki benim ruhum nedir? Melekut ciheti. Onu da melekten kodla. Hani gözle göremiyoruz ya. Oldu mu? Her şeyin iki yüzü vardır. Bir görünen yüzü yani mülk yüzü. Bir görünmeyen yüzü yani melekut yüzü. Genellikle bazı şeylerin melekut yüzü güzel olur ama mülk yüzü zahirde çirkin olabilir. Hastalık, mülk yüzü insana kötü ve çirkin gelir. Her yerinde yara var, başın ağrıyor. Ama melekut yüzü nasıldır? Günah döker, mertebe atlatır, Rabbinin esması sende tecelli eder. Doğru mu? İbadettir. Demek ki birçok şeye baktığımızda mülk yüzü kötü gözüküyor, melekut yüzüne baktığında güzel gözüküyor. Ölüm de aynı şekilde. Ölümün görünen yüzüne baktığımızda sevdiğin birini, evladını, onu bunu kaybediyorsun. O yüzden ağlıyor insanlar. Ama görünmeyen yüzüne baktığında, melekut yüzüne baktığında o ölen inşallah ehli iman gittiyse Rabbi ile kavuşuyor. Ne kadar mükemmel bir şey. Üstad Hazretleri diyor ki genelde bazı şeylerin mülk görünen yüzü kötü, melekut görünmeyen yüzü güzeldir. Ama hayatın görünen yüzü de güzeldir, görünmeyen yüzü de güzeldir. Bu yüzden perdesizdir diyor. Hayatın iki yüzü de şeffaf, kirsiz olduğundan esbab-ı zahiriye, ondaki tasarrufat-ı kudreti Rabbaniye'ye perde edilmemiştir. Hayatın iki yüzü de güzel olduğundan perde konulmamış. Ölümün ilk perdesi kim? Azrail aleyhisselam. Sonraki perdesi kim? Hastalık, musibet, kabiliyet, çocuğun yaşı, yolun mucırı. Şimdi Allah Azze ve Celle neden bu kadar perde koyuluyor? Çünkü ölümün görünen yüzü çirkin gibi gözüktüğünden insanlar o görünen yüze aldanıp Allah'ı itham altında bırakmasın diye. Haşa Allah'a karşı edepsizce bir laf söylemesin diye. Şimdi mesela biz cenazelerde gidiyoruz. Gencecik bir insan motor kazası yapmış, vefat etmiş. O cenazede oturduğunda insanlar şöyle konuşmaya başlıyor. Motorla viraja girdiği yerde de yol mucırmış. Nereye gitti olay? Yola gitti. Bak yola gitmese kime gidecekti aşağı? Virajın açısı çok yüksekmiş. Motor yağ kaçırıyormuş. Bu yaşta çocuğa motor alınır mı? Senin ne işin var da şehir şehir o hızla gidiyorsun? Bak musibet daldı mı? O zahir görünen yüzünde ölümün mülk yüzü insanlara kötü gözükebilir. Allah Azze ve Celle de bunu bildiğinden perdeli yaratıyor ki haşa laf ona gitmesin diye. Ama hayatın görünen yüzü de görünmeyen yüzü de yani ikisi de şeffaf, temiz, pak ve güzel olduğundan Allah Azze ve Celle perde koymaya ihtiyaç hissetmemiş. Hayatın mülk ciheti Ecmel Vera'nın gözünü açması, inga diye. Melekut ciheti de bizim o hayatı göremiyoruz ya ama vasıfları var. İşitiyor, görüyor, duyuyor. Bu da melekut ciheti hayat. Kalbin niye kırık falan değil mi? Bu melekut ciheti hayat. Sen niye seviyorsun, niye muhabbet ediyorsun? Bu da hayatın melekut ciheti. Ama Ecmel Vera'nın içine girdiği anda, Ecmel Vera dünyaya gözünü açtığı anda, bir bebek gözünü açtığı anda inga diyor. Bunun mülk yüzü de, melekut yüzü de ikisi de güzel. Kainatta gerçi her şeyde bir güzellik ve iyilik ve hayır vardır ve şer ve çirkinlik gayet cüz'idir ve vahidi kıyasidirler ki
güzellik Çirkinlik güzelliğe emsal olsun diye vardır. Çirkinlik güzelliği derecelendirsin diye vardır. Çirkinin güzelliğe emsali ne demek? Çirkin olmasa güzelin ne olduğunu bilemezdin. Bu kadar basit. Gelelim ikinci cümleye, derecelendirmek ne demek? Üstad Hazretleri diyor ki, güzelin güzelliğini arttıran çirkinin çirkinliğidir diyor. Şimdi bir araba almaya gidiyorsun. Adam o güzel arabayı sana satmadan önce 2 tane daha düşük modelini gösteriyor. Bak bu düşük model, bu fiyat. Bu düşük model, bu fiyat. Bu da güzel model, bu fiyat değmez be abi diyor. Niye önce onları anlattı? Çünkü güzel arabanın güzelliğini arttıran çirkin arabaların çirkinlikleri oldu. Demek ki çirkinlik kainatta tebeyi olarak var. Asıl amaç çirkinlik değil. Sizin hayatınızda güzel, daha güzel, daha güzel, daha güzel, daha da güzel var mı? Var tabii. Mesela bizim 3 hafta önce yediğimiz tantuni hayatımızın en zirvesiydi. Bak anlatabilecek mertebeyi kelime bulamıyorum. En zirve tantuniydi diyorum. Peki benim hayatımda kaç tane tantuni var böyle? Yüzlerce, binlerce, 10 binlerce yenilmiş tantuni var. Şimdi bunların her birisinin bir mertebesi, bir derecesi var ki en son yediğim aklımda kaldı. Kainatta her şeyde hayır vardır, güzellik vardır diyor. Neden göremiyoruz? Şimdi güzelliği ikiye ayıralım. Hüsnü bizzat, hüsnü bil gayr. Şimdi her şey güzel mi? Her şey güzel ama güzellik iki çeşitte. Nedir onlar? Ya bizzat güzel ya da dolaylı güzel. Elma bizzat güzel değil mi? Peki ilaç bizzat güzel mi? Hayır. Nasıl güzel? Netice itibariyle güzel. İşte hüsnü bil gayr o demek. Biri eline alır almaz zahirde güzel, öteki netice itibariyle güzel. Barış ortamı kendisi başlı başına güzeldir. Peki savaş nedir? Hüsnü bil gayr, yani netice itibariyle güzeldir. İnsanlar mecbur kalmadıkça savaşmaz. Peki savaşırsa niye savaşır? Neticesi güzel olsun diye savaşır. Demek kainat ve kainatın içerisinde bulunan her şey ya bizzatihi güzel, elma gibi, eline aldığın anda, yediğin anda güzel, ya da ilaç gibi neticesi itibariyle güzel. Onu içtikten sonra güzel. Bu iki kelimeyi bildikten sonra anlamamız gereken şu: kainatta her şey güzeldir. Çirkinliğin iki sebebi vardır. Bir, çirkinlik güzelliğe emsal olsun diye vardır. Ne demek bu? Çirkin olmasa güzeli nereden bileceğim? Kötü arkadaş olmasa iyi arkadaşın iyi arkadaş olduğunu nereden bilirsin? Dolandırıcı adam olmasa dürüst adamın dürüst adam olduğunu nereden bilirsin? Bunlar zıttıyla bilinir, birbirine emsal olur. İyiliğin misali örneği nedir? Kötülüktür, çirkinliktir. İkincisi, güzelliği derecelendirmek için çirkinlik vardır. Yani güzel var, daha güzel var, çok güzel var. Şimdi bir arkadaş dese ki ben ev aldım. 10 bin liraya ev var, 10 milyon dolara da ev var. Şimdi sen hangi aradaki evi aldın? Demek bu güzelliklerin derecesi var hayatımızda. İşte o güzelliklerin derecesinin sağlayan ne? Çirkinlik oluyor. Çirkinlik ettiği hizmetten dolayı dolaylı olarak güzeldir. Demek ki çirkinlik netice itibariyle güzeldir. vahidi kıyasidirler ki güzellik ve iyilik mertebelerini ve hakikatlerinin tekessürünü ve taaddüdünü göstermek cihetiyle o şer ise hayır ve o kubuh dahi hüsün olur. O şer netice itibariyle hayır oldu. O çirkinlik netice itibariyle güzellik oldu. Üstad Hazretleri'nin bir cümlesi var. Diyor ki vücut hayrı mahstır, adem şerri mahstır. Ne demek bu? Bir şeyin varlığı başlı başına hayırdır. Bir şeyin yokluğu ise başlı başına şerdir diyor. Bazen bizim çocuk tavana tırmanıyor işte. Böyle bakıyoruz, tavanda mama yiyor falan. Cinnet geçiriyorsun bazen evde, anladın mı yani? Tutamıyorsun çocuğu. Tutsan bağırıyor, koysan ağlıyor. Sus desen daha çok bağırıyor. Gezdireyim desen gezmiyor. Kucağına alsan kendini yere atıyor. Yere bıraksan kucağına al beni diye bağırıyor. Bebek dediğim paradoks yani. Bazen değil mi anneler babalar diyor. Üf illallah diyor ya. Bezdirdi beni bu bebek, bezdirdi beni diyor. Tam o esnada her şeye gücü yeten birisi çıksa dese ki madem bebeğiniz sizi yoruyor ve bezdiriyor elinizden tamamen alayım mı dese ne cevap verir o anne baba? Hayır der. Neden? Çünkü o bebeğin başlı başına varlığı, hayrın ve güzelliğin ta kendisi, o küçücük kusurlar o güzelliğin önüne geçemez. Şimdi esnaflar ne yapar genellikle günümüzde? Bu ay çok kötü, öbür ay daha kötü. Öbür ay hiç kazanmıyorum. Ondan sonraki ay hiç kazanmıyorum. Öbür şubeyi niye açıyorlar? Hiç anlamadım onu da. Yani hiç kazanmadan öbür şube. Üçer araba değiştiriyor. Arkadaş ya bak şükret diyorum yani, böyle olmaz bu iş yani, bak garip yani. Ama yeni şube açıyorsun, zaten o yüzden battım yani, zorla ben istihdam sağlıyorum. Bir de ekmeği de verirler. Haşa rezak da olurlar. Ekmek veriyorum ya. Nerede ekmek? Aslanın ağzında. Bir de o var. Allah rızka kefil ama onlar aslanın ağzından çıkarıyor. O da garip. Neyse. Bu şekilde birisine denk gelsek başlasa ağlamaya. Ya çekleri ödeyemiyorum. Şöyle kötüyüm, böyle kötüyüm. Tam o esnada her şeye gücü yeten biri gelip dese ki madem seni bu kadar üzüyor fabrikanı elinden alayım dese ne der o adam? Hayır olmaz der. Niye? Çünkü varlık hayrı mahz. Fabrikanın var olması başlı başına hayırdır. Ama yokluğu ise şerri mahz. Fabrikanın yok olması şerrin ta kendisidir. O yüzden ne kadar sıkıntılı, ızdıraplı da olsa onun var olmasının güzelliğinin önüne
geçemez. Çok ağır hasta insan oluyor değil mi? Allah hepsine şifa versin. Kanser hastası oluyor, verem oluyor vesaire bir şeyler oluyor. Şimdi o insan bazen hastanede acılar içerisinde oluyor. Tam o esnada biri gelip dese ki şu an canını alalım, bütün acın yok olsun dese ne der o kişi? Hayır der. Beni iyi edebilecek bir tedavi yok mu, bir ilaç yok mu der değil mi? Neden? Çünkü hayat, yani kişinin nefes alması başlı başına hayrın ta kendisidir. Kişinin acılarının yok olmasıyla varlığı da yok olacaksa bu şerrin ta kendisi olur. Devam. Fakat zişuurların nazar-ı zahirisinde görünen zahiri çirkinlik ve fenalık ve bela ve musibetten gelen küsmekler ve şekvalar Zat-ı Hayyu Kayyum'a teveccüh etmemek için hem aklın zahiri nazarında hasis, pis görünen şeylerde kutsi münezzeh olan kudretin bizzat ve perdesiz onlar ile mübaşereti, kudretin izzetine münafi gelmemek için zahiri esbaplar o kudretin tasarrufatına perde edilmişler. Dizimi sakatladım, ameliyat oldum. Halbuki Allah Azze ve Celle Şafi ismini tanıtacak. Hem dünya hem ahiret için çok elzem değil mi? Ama ben dizimin ağrımasından, sakatlığından Allah'ın bu gayesini anlamam çok zor. İşte zor olduğundan dizimden anlatıyor Allah. Perdeli perdeli. Antrenmanda sakatlıyorsun, biri vuruyor sakatlıyorsun, şöyle oluyor sakatlıyorsun. Araya perdeler giriyor ki sen Allah'ın amacını belki anlayamadığında bari dilin kötüye gitmesin diye. Hayatın verilirken iki yüzü de güzeldir. Ama alınırken insanlar mülk cihetini, görünen yüzünü güzel görmeyebilir. İşte insanların o güzel görmemesi şekvaya gitmesin diye Allah Azze ve Celle hayatı bizzat tabii kendi alır ama perdeler eşliğinde alır. Araba çarpar, kanser olur, verem olur, şöyle olur, böyle olur. Evet. O esbab ise icat edemiyorlar. Belki haksız olan şekvalara ve itirazlara hedef olmak. Bacağımı kırdım, haşa. Şekva, şikayet Allah'a gidecekti. O yüzden Allah sebepleri yarattı. Bu bir. İki, evet. Ve izzet ve kutsiyet ve münezzehiyeti kudreti muhafaza içindirler. Yaratma noktasında çirkin ve şer diye bir şey var mıdır? Üstad Hazretleri diyor ki halkı şer. Yani şer bir şeyin yaratılması şer değil. Kesbi şerdir diyor. Onun kullanılması şerdir diyor. Bir sebebin veyahut fiilin aslını Allah belirler ama vasfını insan iradesi belirler demişler. Yani onun yaratılmasının aslı güzeldir, hayırdır, şer değildir. Onun kullanımı şer olabiliyor bizim kullanımımıza göre. Halkı şer değildir. Kesbi şerdir. Ne demektir? Allah Azze ve Celle ateşi yaratmış. Peki ben bu ateşte size yemek pişirsem iyilik yapmış olurum. Peki ben bu ateşi tutup da sizin evinize yaksam kötülük yapmış olurum. Suç sizce ateşin var olmasında mı yoksa benim onu kullanmamda mı? Benim kullanmamda. Demek ki ateşin aslı kötü ve çirkin değildir. Benim onu irademle kullanmam onun vasfını belirliyor. Yani iyi veyahut kötü olarak belirliyor. Devam edebiliriz. 22. sözün 2. makamının mukaddemesinde beyan edildiği gibi Hazreti Azrail aleyhisselam kabz-ı ervah vazifesi hususunda Cenab-ı Hakk'a münacat etmiş. Demiş, senin kulların benden küsecekler. Niye böyle diyor? Çünkü Allah Azze ve Celle kabz-ı ervah yani ruhların kabz edilme vazifesini perde olarak Azrail aleyhisselama vermiştir. Ama tesir olarak vermemiştir. Azrail aleyhisselam da ben insanların ruhunu alırsam onlar da benden küsecekler dediğinden Allah Azze ve Celle hayır senle onların arasında başka perdeler de yarattım demiştir. Nedir o perdeler? Hastalık, musibetler, trafik kazası, bir gün yemek yerken boğazına kaçan bir zeytin. İşte bu perdeleri yaratıyor ki şekva Allah Azze ve Celle'ye ulaşmasın diye. Neden? Çünkü ölümün mülk, görünen yüzü insanlarda kötü gözükebilir. Melekut yüzü her türlü güzeldir ama mülk yüzü, görünen yüzü her insan anlayamayıp bunu kötü görebilir. O yüzden de Allah Azze ve Celle şekva direkt ona gitmesin diye perdeleri yaratmıştır. Muazzam bir mana ya. Mükemmel bir mana. Hakikaten diyorum. Ya şu manalar imanın cüzü yani düşünebiliyor musun? Ne bileyim ben bildiğimde bilmediğim her günüme üzülüyorum. Tahattur, tezekkür, tefekkür. Sonra da teşekkür. İnsan önce tahattur eder. Hatırında olanları sürekli düşünür. Sonra onun virdi olur. Tezekkür eder. Daha sonra yeni bir fikir telif olur. Tefekkür eder. Sonra o fikri, o tefekkürden ötürü de Allah'a teşekkür eder. Ama nasıl başlıyor? Tahatturdan başlıyor. Aklında olmasa neyi tahattür edeceksin? Devam edelim. Cevaben ona denilmiş. Senin vazifen ile vefat edenlerin ortasında hastalıklar ve musibetler perdesini bırakacağım. Vefat edenler sana değil, belki itiraz ve şekva oklarını o perdelere atacaklar. Genç bir insan emri hak vaki oldu. Göçtü gitti bu dünyadan. Ne oluyor? Hastalık diyoruz, trafik kazası diyoruz, şunu bunu diyoruz. Ama aslında nedir? Ecel birdir, değişmez.
Bu münacatın sırrına göre ölümün ve vefatın ehli iman hakkında hakiki güzel yüzünü görmeyen ve ondaki rahmetin cilvesini bilmeyenlerin küsmeleri ve itirazları Zat-ı Hayyu Kayyum'a gitmemek için Hazreti Azrail'in aleyhisselam vazifesi de bir perde olduğu gibi sair esbaplar dahi zahiri perdedirler. Evet, İzzet-i azamet ister ki esbab perdedarı desti kudret ola aklın nazarında. Fakat vahdet ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Bu kadar muazzam bir cümle inanın çok az duydum. Bir gün çok eski bir arkadaşımla denk gelmiştik sahilde. Oturduk, çay içtik. Akşam saatlerinden sabah namazına kadar oturduğumuz yer bizi tanıyordu. O yüzden ses etmeden gidiyorlardı zaten. İşte ocağı kapatırken son çayı bırakıyorlardı. Sabah namazına kadar. Son anda fark ettik, sabah namazını kafede kıldık. Bak, akşam saatinden sabah namazına kadar. Böyle bir şey olamaz. Tamamen bu cümleyi konuştuk. İzzet ve azamet ister ki sebepler perdedarı desti kudret ola aklın nazarında. Ama tevhid ve celal ister ki sebepler ellerini çeksin o tesiri hakikiden. Ben koca kudretli bir sultanım gibi düşünün. Ben şimdi bir köprü yaparken gidip bizzat kendim mi yaparım? Yoksa sebepleri mi kullanırım? Askerlerimi mi kullanırım? Sebepleri neden? Çünkü o makamın izzeti bunu ister. Perde kullanmak ister. Peki biri dese ki o köprüyü kim yaptı? Bütün sebepleri ellerini çekmesi lazım. O köprünün projesi, maliyesi, emri bizzat o sultana, bana ait. İzzet ve azamet ister ki sebepler, o askerler perdedarı desti kudret ola aklın nazarında. Yani insanlar bir şeyin, o angarya işleri yapılırken değil mi? Kimleri görsün ister? Sebepleri görsün ister. Ama tevhid ve celal ister ki sebepler ellerini çeksin tesir hakikiden. Biri dese ki o köprü kime ait? Onu yapan ustalara mı ait? Hayır, sultana aittir. Allah Azze ve Celle kainatta her yere vazifedar melekler de bırakmıştır. Oraları tefekkür edecek şuurlu insanlar da bırakmıştır. Ama bir atom parçacığının, bir yağmur tanesinin şuradan şuraya hareketini bile bizzat yaratan Allah'tır. Orada meleğin tesiri sıfır bak Sinan. Bunu bilmek çok önemli. Kainatta gördüğünüz fiillerin, eylemlerin, oluşların, ibdaların, inşaların en küçük tanesinin eylemini bile yaratan yalnız ve yalnız Allah'tır. Yani haşa melek ona o fiilde yardım ediyor denilemez. Melek Allah'ın yarattığı o fiile nezaret ediyor denilebilir. Çok önemli bir mana. Hayır, şer, iyilik, kötülük, kulun iradesine göre bildiğiniz, bilmediğiniz fiillerin, eylemlerin tamamını bizatihi yaratan yalnız ve yalnız Allah'tır. O yüzden la ilahe illallah diyoruz. Çok elzem. Ben mahkemede katip olsam, daktilo yazan, doğru mu? After Effects bekliyorum ha. Şu katibin tam önüne bir sinek konsa. Deseler ki o yazıyı kim yazıyor? Sinek der ki o yazıyı daktilonun tuşları yazıyor der. Çünkü sinek tuştan küçüktür ancak tuşu görür. Sinekten biraz daha büyük bir canlıyı koysak. Ben katibim, yazı yazmaya devam ediyorum. Bu canlıya sorsak, bu yazıyı kim yazıyor desek, bu sefer katibin parmakları yazıyor der. Çünkü onunla o eşit. Şuraya daha büyük bir canlı koysak, bu yazıyı kim yazıyor desek, o yazıyı katip yazıyor der, beni görür. Ama işin aslında o yazıyı yazar gibi görünen katip de olsa, kelime kelime o yazıyı ve o yazıdaki bütün tasarrufa hakim olan, sahip olan ve yazdıran arkadaki hakimdir. Yani görünenlerin ötesindeki bütün işleyişi bilmenin adına tevhid denir. Şu an gördüğünüz dersler tevhid dersidir. Bir gün bir şehirdeyim. Bir tane emmi gördüm. Bizim de videoları izliyormuş. Muhabbet ettik. Çok da böyle hoş muhabbet. Mehmet hocam dedi, niye tevhid dersi yapmıyorsun dedi. Allah Allah dedim ya. Şu derslerin her bir harfi, her bir satırı tevhid dersi ya. Bunları bilmeden tevhid manası nasıl insanda oluşacak yani? Demek o kadar bazen kesret oluyoruz ki tevhidin ne olduğunu göremiyoruz. Yani biz esma dersini bile tevhide vasıl olmak için işliyoruz. Devam edelim mi? Fakat hayatın hem zahiri hem batını hem mülk hem melekut vecihleri kirsiz, noksansız, kusursuz olduğundan şekvaları ve itirazları davet edecek maddeler onda bulunmadığı gibi izzet ve kutsiyeti kudrete münafi olacak pislik ve çirkinlik olmadığından doğrudan doğruya perdesiz olarak Zat-ı Hayyu Kayyum'un ihya edici, hayat verici, diriltici isminin eline teslim edilmiştir. Nur da öyledir. Vücut ve icat da öyledir. Onun içindir ki icat ve halk doğrudan doğruya perdesiz Zat-ı Zülcelal'in kudretine bakar. Hatta yağmur bir nevi hayat ve rahmet olduğundan vakti nüzulü bir muttarit kanuna tabi kılınmamış. Ta ki her vakti hacette eller dergâh-ı ilahiyeye rahmet istemek için açılsın. Güneş gibi ne zaman geleceği belli olsa
yağmur duası? Yapmazdık. Elimizi açıp ya Rab ekinlerim demezdik. Ya Rab bunlara aba hayat yok mu demezdik değil mi? Mesela şöyle ben bakıyorum. Allah Azze ve Celle suyla arasına bir yağmuru, o bulutu perde koymuş. Yani perdesi çok az. Neden? Çünkü hayat tecellisinin perdesi az oluyor. Perdeli de olabiliyor ama perdesi az oluyor sebep cihetinde. Şimdi işte yağmurda bu kadar önemli bir vazife var. Mesela yağmur bulutları şeker dağıtsaydı aman canım derdik, dağıtsa ne olacak, dağıtmasa ne olacak? Ama o kadar ekinlerin aba hayatını dağıtıyor. Tek tek böyle paraşütle atlamış gibi. Bizim hacet dualarımızda en önde yerini alıyor. Ya Rab kuraklığımızı gider, Ya Rab ekinlerimize yardım et, Ya Rab rızkımızı bol ver. Bir de bunun periyodik bir zamanda olmayışı duanın şiddetini de arttırmış oluyor. Allah o yağmurun rahmeti, bereketinin manevi cihetini bize de yağdırsın. Ama bize yağdırması için bizim dualarımız tebahhur etsin ve böyle sağanak sağanak arşı titretsin. Belki Allah Azze ve Celle meleklerine der bu kullar ne istiyor diye. Onlar da bizim haberimizi iletir. Bunlar İstanbul'da gençlerin imanına yetişmek için bir medrese daha istiyor der. Amin inşallah. Buyurun. Eğer yağmur güneşin tuğlu gibi bir kanuna tabi olsaydı o nimeti hayatiye her vakit rica ile istenilmeyecekti. Hani espriyle karışık şey diyoruz ya, böyle dünyada en sevdiğimiz, en güvendiğimiz insanları toplasak, ya şu hizmete bir adam seçin desek hiçbiri bizi seçmez. Der ki siz haftada bir gün dersleri dinleyin yeter falan der. Ya da internetten takip edin, gelmek zorunda değilsiniz der. Burada bile Allah'ın engin rahmetini anlıyorum. Yani Allah bizim tanıdığımız her insandan çok daha engin rahmetli. Kim böyle bir hizmeti kimin eline verir ya? Dışarıda babası onun arabayı vermiyor ya. Bize Allah verdi yani. Kimden olduğunu bilelim yani. Kendi zekamızla mı kazandık burayı? Çok hırs gayret ettik de öyle mi elde ettik? Öyle bir şey mi bu ya? Allah Allah, böyle bir şey mi? Para biriktirdik öyle mi aldık? Allah Allah, böyle bir şey mi ya? Ne kadar basit de olsan böyle kusursuz bir davaya talip olman engel değil. Çok büyük bir rahmet, çok büyük. O yüzden çok tekrarlamamız lazım. Bu kadar tevhid dersi aldıysak hayatımızın bütün parçalarını, yaralıları, berelileri hepsini birleştirip tek bir niyazda buluşturmamız lazım. Bahtına düştüm ya Rab, bizi yolundan alma diye çok haykırmamız lazım. Çünkü yolu bulmaktan daha zoru var. O yolda kalmak, devam etmek. Allah bizleri devam edenlerden eylesin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.